Her Şeyin Özeti programında bugün yine çok güzel konulara değineceğiz. Hoş geldiniz. Bugün harika bir programla yine birlikte olacağız. Hocam o zaman biz şu anda düşmüş meleklerin ismini tek tek vermiş olduk, öyle değil mi? Biz Sümerlerin tek tanrılı olduğunu iddia ediyoruz ve 5-10 bölüm sonunda bu iddiamızın altını dolduracağımıza inanıyoruz. 6500 yıllık bir cinayete ışık tutuyoruz. Farkındasınız değil mi? Şimdi yavaş yavaş artık Adem ile Nuh arasındaki o mitolojik kısmı incelemeye başlayabiliriz. Evet, Her Şeyin Özeti programına hoş geldiniz. Yine karşımda sevgili Bora Hocam var. Bora Hocam bugün nasılsınız? Sağ olun, sizleri soralım. Ben de iyiyim, teşekkür ediyorum. Evet, yine böyle bomba gibi, hatta bombadan da bomba bir programla giriş yapacağız. Bugün günlerdir bahsettiğimiz, diğer programlarımızda bahsettiğimiz 6500 yıllık cinayeti gün yüzüne çıkaracağımızı düşünüyorum hocam. Siz ne diyorsunuz? Evet, biraz Sherlock Holmes modunda bir program olacak. Evet, ve arkamda da bu cinayetin bir tasviri var. Yani Tasvirlerinden birisi var, evet. öldürülmesinin, cinayetin diyoruz biz aslında, bir tasvir var. Evet hocam, bunu da son tabletimizle artık çözeceğimizi düşünüyorum ben. Siz ne düşünüyorsunuz? Yani Sümerlerle ilgili, yani bu artık Sümerleri özetlemeden önceki son tabletimiz, evet. Evet. Hocam Başka tabletlerde okuyacağız ama hani başka konu, Akatlarla ilgili, Asurlarla ilgili, başka konularla ilgili illa tablet okuyacağız ama bu Sümerleri toparlamadan önceki son tabletimiz diyebiliriz. Evet hocam. Tabletimizin adı Inanna ve Billulu. İsterseniz hemen ben okumaya başlayayım hocam. Çok fazla bekletmeden seyircilerimizi heyecanlı bir şekilde devam ediyoruz. İnanna evindeyken Dumuzi için ağıt yakmak ister. Çölde okuyacağım ağıtımı Dumuzimin, sana yaktığım ağıtı. Cehennemi Arali'den işitilecek. Battibira'dan işitilecek. Duşuba'dan işitilecek. Otlaklardan işitilecek. Dumuzi'nin ağlından işitilecek. Demek ki bayağı bir kararlı bu olayı anlatmaya, değil mi hocam? Evet, yani bu sizin okuduğunuz bir tabletti galiba. Önce İnanna'nın bir ağıtıyla Başlıyor. Yani buradan öncelikle anlıyoruz ki tabii ki de elbette İnanna Dumuzi'nin ölümüne çok üzülüyor. Ey Dumuzi, hoş sözlü, büyüleyici gözlü diye hıçkırarak ağlıyordu. Tez canlı, hurmalardan da tatlı benim genç eşim. Ya bayağı seviyormuş Tabii hocam ki, o zaman tabii yani. ki, Hani tabii çok ki. üzülmüş yani Dumuzi'nin ölümüne. Tabii. Kutsal İnanna annesinin onu dünyaya getirenin odasına gidip geliyordu. Hürmet ediyordu ona. Yalvarıp yakarıyordu. Annem, izin verirsen ağla gideceğim. Ningal. Ningal kim hocam? Nanna'nın eşi, Enlil'in gelini, gene ben başladım. Yine akraba şey hocam. İnanna'nın annesi, Utu ve İnanna'nın annesi. Yani Nirgal'le karıştırılmasın diye söylemiştim ben daha önce. Ya Nergal'le. Nergal. Nergal'le Ningal farklı. Nin'den anlayın zaten demiştim. Sizin olmadığınız bölümde galiba. Yani Ningal Nanna'nın eşi. Evet. Babam parıldıyor benim için muhteşem biçimde. Annesi tarafından pazara gönderilen bir kız çocuğu gibi odayı terk etti. Ne güzel yazmışlar değil mi hocam? Çok güzel benzetmeler var, evet. Annesi tarafından yani çok masumca, safça. Evet. Hanım dingin ve kararlıydı. Uzun zaman dinlenmiş bira gibi. Demek ki işin içinde bira da var hocam. O zamanlar bira yani var mı? Bira her zaman vardı. Şimdi Göbekli Tepe'de bile şey diyorlar ya, hani bira çok eski bir, yani bizim anladığımız bira olmayabilir, farklı bir yapımı olabilir ama bira çok eskilerde içilen bir şey, yani biz de YouTube'da olduğumuz için burada bira şeyi yaptık yani. İşte geldim Belili'ye. Başı yaralı çoban orada yatar. Başı yaralı Dumuzi orada yatar. Başı yaralı Uşum Galan'la orada yatar. Şimdi Belini'ye geldi hocam. Evet. Ve başı yaralı. Yani zaten ceset orada ama başından bir darbe almış durumda. Evet. Belili kimdi hocam?
Sizin daha önce okuduğunuz bir tablette yaşlı kadın, yani bu Dumuzi'nin kız kardeşine gitmeden önce ya da gittikten sonra sığındığı, belki orayı hatırlarsanız bir oradan bir şey yapabilirsiniz. Evet. Tablette yanınızdaysa hocam. Evet, kız kardeşine gittikten sonra. Evet, gittikten sonra. Evet. Şöyle diyor o daha önceki tablette hocam. Ayaklarını, ceylan ayaklarını zebanilerden kaçtı Dumuzi. Yaşlı Belili'nin yanına vardı. Varınca ona şöyle dedi. Ey yaşlı Belili, herhangi biri değilim ben. Bir tanrıçanın eşiyim. Su ver bana biraz. Hemen burada içeyim. Un ser ki gecikmeden yiyeyim gibi böyle bir Evet, takım yani, şeyler söylüyor. yani burada Belili ilk gittiğinde onu tanımıyor demek ki. Bu yani çünkü bir tablette kız kardeşi yazmışlar. Onun yanlış olduğunu belirtmiştik. Kız kardeşi geçtiğini anla. Belili bir yaşlı kadın. Kim olduğu tabletin ilerisinde belli olacak. Çölde gördüm der bir hizmetçi. Efendimin Dumuzi'nin sürüsünü. Bu sürünün çobanı olmayan biri önüne katmış geliyordu ey inanla. Ve hanım içinden geldiği gibi genç eşine bir şarkı okudu. Ya hocam burada bir ihbar var. Evet, yani Dumuzi'nin sürüsünü birisi çalmış. Evet, yani sahibi olmayan biri o sürünün başında. Evet, yani Dumuzi kendi kendine ölmüş olsa, sürüsünün başında veya bir yerde ölmüş olsa sürüsü dağılır, bir şey olur, ama birisi sürüsünü almış götürüyordu diyor yani. Evet. Devam ediyor. Ey ölmüş yatan çoban, sen ki bir zamanlar sürünü beklerdin. Ey Dumuzi, uşumgalanla ölmüş yatan, güneşle beraber uyanır, otlatırdın dişi koyunlarını. Uyku vaktinde bile otlatırdın. Yani diyor ki sen diyor asla sahipsiz bırakmazdın diyor. Onlara çok iyi bakardın. Yani her anlarında onların yanındaydın diyor. Yani bu biraz bana garip geliyor diyor hocam. Bilmiyorum. Evet, yani sürünün başında yatardın gerekirse diyor. O zamanlar yaşlı Bililu'nun o saygıdeğer yaşlı hanımın oğlu Girgir'e yalnız yaşayan kurnaz, düzenbaz mı düzenbaz, dolduruyordu çaldığı hayvanlarla ağlını ve çoban barınağını. Dolduruyordu tohumlarla, demetlerle. Onları da çalmıştı. Hakkından geldiği kurbanlarını da oldukları yerde bırakmıştı. Evet, yani burada Girgir'e bir hırsız, zaten daha önce vukuatlı bir hırsız belli. Daha önce birilerini de öldürmüş, onların hayvanlarını çalmış, tahıllarını çalmış. Ve bu burada tabii yazarın kendisi de yazmış burada. Belili'ye bir Belili yazmışlar, bir Bilulu yazmışlar. Aynı kişi, yaşlı kadın diyor. Yani Belili'nin oğlu Girgir'e biraz hırsız ve daha önce de vukuatı olan birisi. Evet. Oysa rüzgarlı çölün Sirrusu, kimsenin oğlu olmayan ve kimsenin dostu olmayan Sirru. Gevezelik ederek ona yoldaşlık ediyordu. Bu durumda hanım ne tezgahlıyordu? Sirru yani gevezelik ederek ona yoldaşlık ediyordu. Yani Girgir'e yoldaşlık ediyordu. Evet. Öyle değil mi hocam? Yani Sirru sizce burada ne olabilir? Yani böyle bir... Ya hiç kimsesi olmayan, böyle boş boş dolaşan biri ya da bir demon gibi bir şey mi anlatmışlar? İşin sonunda biraz belli olur ama hani Girgire'nin yoldaşı gibi. Hani ona bir şeyler belki kulağına üfleyen. Yani ama eşi dostu yoktu diyor, ailesi yoktu diyor. Böyle bir aylak bir tip de olabilir. Evet. Yaşlı Bililu'yu öldürmek. Bunu tezgahlıyordu işte. Sevgili genç eşinin huzurunu temin etmek için. Araya gireyim mi? İnanla şu anda düşünüyor. Evet. Şu anda inanla düşünüyor. Aynen. Dumuzi, Uşumgolanda'nın huzurunu temin etmek için. Yani onun huzurunu, ruhunu temize çıkarmak için bunları öldüreceğini Evet. söylüyor. Neden böyle? İntikam alacağını söylüyor. İntikam alacağını söylüyor. Neden? Çünkü ölümünden onları sorumlu tuttu. Zaten buradan anlaşılıyor. Anlaşılıyor, evet. Tezgahladığı buydu inanlanın. Rüzgarlı çöle gitti hanım. Bililu'yu yakalamak için. Rüzgara karşı oğlu Girgir'e ve rüzgarlı çölün Sirrusu. Kimsenin oğlu olmayan ve kimsenin dostu olmayan Sirru. Sonra Bililu'nun meyhanesine gidip oturdu ve ölümcül kararını bildirdi. Bililu'nun bir meyhanesi var herhalde hocam, öyle değil mi?
Bu Gılgameş Destanı'nda da geçiyor değil mi hocam? Oradaki ismi farklı, ona benzetmiş yazar. Ama bir çölde bir meyhanesi olan bir kadın oğluyla birlikte meyhane işletiyorlar galiba. Meyhaneci var yani. Bir meyhaneci, evet. Ve şöyle diyor İnanna. Evet, seni öldüreceğim Bilulu. İsmini lav edeceğim. Taze su tulumu olup çıkacaksın. Çölün vazgeçilmezi. Oğlun Girgire'de aynı şekilde çölün ruhuna ve zebanisine dönüştü. Ve rüzgarlı çölün sirrusu un arayarak kabus gibi dolaşacak çölde. Ve her defasında bu genç Dumuzi'nin ruhu için su dökülecek, un serilecek. Çölün ruhu ve zebanisi şöyle bağıracak. Daha da dökün, daha da serin. Böyle yaparak yok olduğu çöle dönmesi sağlanacak. Evet. Yani burada da onlara vereceği cezayı söylüyor herhalde. Evet. Yani onları sorumlu tuttuğu belli artık. Sorumlu tuttuğu belli. Ve hani Temmuz'un ruhunun ferah kavuşması için intikamını almak istiyor. Evet. İnanla. Ve ilk tasarısını gerçekleştirir. Ve Bilulu onun yüreğini yatıştıracak. Ve hemen o gün yapıldı bu söylenenler. Bilulu taze su tulumu halini aldı. Çölün vazgeçilmezi oldu. Oğlu Girgire'de aynı şekilde çölün ruhu ve zebanisine dönüştü. Rüzgarlı çölün sirrusu kabus gibi dolaşmaya başladı çölde arayarak. Evet hocam, yani cezalandırmış bunları. Evet. Devam ediyoruz. Ve Bilulu onun yüreğini yatıştıracak. Yani İnanna'yı rahatlatacak bir nebze. Ardından ölmüş yatan Dumuzi'nin üzerine koydu elini İnanna. Çöl kekliği Sirtur'la Geçtunanna'nın Dumuzi'nin ardından ağlamak için İnanna'ya katılmalarını ister. Evet hocam. Arkanızda tasvir edilen şey o zaten. Yani Dumuzi'nin annesi Sirtur, İnanna ve tabii Geçtunanna da aralarına katılıyor. Ve Dumuzi'ni için hem ağıt yakıyorlar hem de onun intikamını almaya çalışıyorlar. Çöl kekliği. Kuar, Dumuzi'nin doğum yeri. Kuar, Dumuzi'nin doğum yeri. Doğduğu semtin adı Kuar. Evet. Yuvasındaki güvercin gibi düşünüyordu çöl kekliği. Efendimin yüreğine sadece diyordu annesi Sirtur yatıştırabilir. Dumuzi'nin yüreğini sadece annesi Sirtur ve onun gibi Kuar'da doğmuş Geçtinanna hanım yatıştırabilir. Kara kafaların hayran olduğu bu ve alkış tuttu. Yine kara kafalar. Evet. Değil mi hocam? Evet. Yani bayağı siyahi bir durum var yani orada. Yani. Tabii ki de yani orada mesela Dilmun tarafları şu anki Sudan taraflarıyla ilişkileri de var. Yani Arabistan'ın güneyinde de ilişkileri var. Yani bir kara kafalılarla hem ticaretleri var hem onların bazı yerlerini onlar yönetiyor. Sümerler yönetiyor. Biraz önce Nanşa örneğinde verdiğimiz gibi. Hı hı. Ama kendilerinden bahsediyor. Kara kafalılar diye belirttiğine göre bir insan kendi dahil olduğu bir toplumdan sanki hariçmiş gibi konuşmaz yani. Evet. Yıldız dansçı kadın ne demek istemiş burada pek anlamadık. Biz daha evet hocam işte keklik konuşuyor. Yani evet. Edebi anlatım her zaman var. Matem yakarışları ve çığlıkları savurabilen, kralın Dumuzi'nin huzuruna çıkabilen kadın Geçtinanna, İnanna hanımla birlikte sizinle birlikte duyuruyorum yakınmamı. Senin için yakınıyorum Dumuzi. Senin için. Üçü birlikte yakarıyorlar hocam. Annesi Sirtur, kız kardeşi Geçtinanna ve eşi İnanna tabii ki de hem ağıt yakıyorlar hem de intikam almaya çalışıyorlar. Evet, sonra İnanna'ya övgüyle devam ediyor ve artık zaten sonuna geldik. Nasıl da layıktı İnanna çoban Dumuzi'ye. İstirahatgahıyla nasıl da ilgilenmişti. Yani Dumuzi için neler yapmıştı diyor yani onun için. Nasıl intikamını almıştı. Sizinle birlikte duyuruyorum yakınmamı. Senin ardından yakınıyorum. Doğduğun yerde, çölde ardından yakınıyorum. Duşuba'da ardından yakınıyorum. Battibira'da ardından yakınıyorum. Otlaklar arasında ardından yakınıyorum. Dumuzi için yakınmamı sizinle birlikte duyuruyorum. Ah, nasıl da yaraşır biçimde davrandı Dumuzi'ye. Nasıl iyi aldı öcünü. Bilidu'yu öldürerek. İnanla nasıl da ona layık olduğunu gösterdi. İnanla şerefine bir Ulilla şarkısıdır bu. Yani hocam burada zaten yazıyor.
nasıl iyi aldı öcünü? Bilulu'yu öldürerek. Şey de yazıyor galiba. Girgire'yi de öldürdüğü yazıyor hatta orada. Girgire'yi de öldürerek biraz önce. Yani Girgire'yi ve Bilulu'yu öldürerek, yani Beleli Bilulu'yu öldürerek nasıl da intikamı aldım diyor. Doğru yani. Hani ortada zaten bir şey var. Olayı aydınlatıcı gayet de açık cümleler var değil mi hocam? Evet. Yani hocam o zaman yani bayağı Dumuzi katledildi. Öldürülmüş. Öldürülme sebebi zaten orada bir hizmetçi gelip hani sizin ihbar dediğinizi söylüyor ya, birileri sürüsünü çalmış götürüyordu zaten diyor. Bir görgü tanığı. Görgü tanığı yani ölüm anını değil de en azından sürüsünün birileri tarafından çalındığını söyleyen bir görgü tanığı var. İşte zaten Girgire vukuatlı Belulu'nun oğlu, hem Beleli diyorlar hem Belulu, yaşlı kadının oğlu zaten vukuatlı. Daha önce de hırsızlıkla meşhur. Hayvanları çalıyor, tohumları çalıyor diyor. Hatta kurbanları öldürdüğü yerde bırakıyor demek. Bir sürü insanı gasp etmiş bir tip. Bunların bir meyhanesi var çölün ortasında anladığım kadarıyla. Oradan paralar alıp orada bir işletme açmışlar. Böyle bayağı da bir film çıkacak. Bir enteresan bir hikayeyi biz kısaca anlatmış olduk. Yani buradan zaten tabletin kendisi çok açık. İnan'la, Geçtinan'la ve Sirtur'da yani annesi, kız kardeşi ve eşi de onun intikamını alıyorlar ve onlar öldükten sonra da Dumuzi'nin ruhu artık rahata kavuşmuştur umarım diye ağıtlarını devam ettiriyorlar. Bence konu açık hocam, siz ne diyorsunuz? Valla hocam ben de aynı şeyi düşünüyorum sizinle. Her şey tablette apaçık bir biçimde anlatılmış. Yani ben de şaşırdım aslında. Yani daha önce başka bir şey söyleniyordu. Şimdi başka bir şey söyleniyor. Yani Dumuzi'nin o zebaniler tarafından canının alındığı aslında biz görüyoruz tablette. Evet. Yani oraya kadar yazıyor tablette. Ama aslında Dumuzi'nin bir cinayete kurban gittiği anlaşılıyor hocam. Şimdi zaten durup dururken yer altından zebaniler gelip birinin canını almaz. Hani bu şey gibi. Şimdi birini öldürdün. Öldürdüğü zaman Azrail gelip onun ruhunu alır ya. Evet. Buradaki zebaniler biraz Azrail formatında düşünelim. Zebaniler geldi ruhunu aldı da bunu niye öldü? Yani durup dururken olmaz. Şimdi bu durup dururken olmayacağı zaten belli. Burada 3 tane ana nokta var. Daha önceki sizin bir okuduğunuz tablette görüldüğü gibi İnan'la ağıt yakıyordu. Ama Asur tabletlerine bakarsan İnan'la keyfine göre yer altına iniyordu hiçbir şey yokken. Bazısında işte cenazeye gidiyorum diyor. Bazısında öyle aklına esiyor gidiyor ama kapıları yumrukluyor. Ereşkigal'le kavga ediyor. Altını dolduramıyorsun. Niye indi bu yer altına? Evet. Sonra yer üstüne çıkmak için Dumuzi'nin canını feda ediyor falan. Ne alaka diyorsun, kalıyorsun ama şimdi hikaye yerine oturuyor. Dumuzi öldürülmüş. Dumuzi öldürüldükten sonra İnan'la ve Dumuzi'nin kız kardeşi Geçtinan'la ve annesi Sirtur ağıtlar yakıyor. Onun intikamını alıyorlar. Onu öldürenleri söylüyorlar zaten açık açık. Zaten vukuatlı insanlar. Ve ondan sonra hikayeyi şimdi düşünmeye başlayalım. Dumuzi ölmüş. İnan'la yer altına iniyor. Niye? Dumuzi'yi kurtarmak için. Evet. Kız kardeşim işte kocam öldü, onu kurtar. Zaten asıl hikaye, biz o efsane kısmına sonra değineceğiz. İşte 6 ay o yaşayacak, 6 ay o yaşayacak. Hatta bizim bazı bayramlarımızla da çok bağlantısı var. Bu hikayeyi zaten bilenler biliyor. Bu Temmuz, bizim Temmuz dediğimiz Tammuz, Dumuzi, bu birçok mitolojiye ilham kaynağı vermiş bir insan. İnan'la da aynı şekilde birçok mitolojiye arkaik ilham kaynağı olmuş insanlar. Diğer mitolojilere girdiğimizde artık bunu yavaş yavaş göreceğiz ama bu bölümün özünden kopmayalım. Dumuzi öldürülmüş. Kimin öldürdüğü de belli. İnanlı'nın ne kadar zaten üzüldüğü belliydi. Şimdi yer altına iniş hikayelerinde altı dolmuş oluyor. Yer altına Dumuzi'yi kurtarmak için gidiyor zaten. Ama Asurlar neden böyle bir İnanlı'yı kötülüyorlar? İşte sizin bir önceki tablette onu taciz edene o sanki onu tahrik etmiş gibi anlatması. Dumuzi'yi onu öldürmüş gibi anlatması. Hı hı. İşte yer altına inip ya çıkayım durup dururken inip kim yer altına gidip kapıları tokmaklar. Çekişle vurur. Yer altına inip sonra da çıkmak için Dumuzi'yi feda etmesi falan, bunlar tamamen saçmalık. Zaten saçmalık, altı dolmuyor. Bunu neden yaptıklarına da isterseniz bu genel Asurakat Sümer bölümünü incelediğimizde değinebiliriz. Tabii hocam, iyi olur. Ya o konuda ben herhalde şöyle bir şey olduğunu düşünüyorum mantık olarak. Yani insanlara onların yücelttiği bir figürü aslında öyle olmadığını gösterip onların psikolojik olarak
çökmesine sebebiyet vermeye çalışıyorlar gibi geliyor bana. Güzel bir bakış açısı. Şimdi Akatlar Sümerleri fethetti. Yani daha doğrusu fetih değil, içeriden yıktılar. Hainlik ettiler, içeriden yıktılar. Şimdi ele geçirdiler. Şimdi ele geçirdikleri toplum 2000 yıllık bir toplum. Belki 2500 yıllık ele geçirmeden önce. Yani 4500-5000'e kadar götüren var. Şimdi bu toplumun belli ataları var yani. Saygı duyduğu. Enlil, Enki, İnanna. Şimdi birden bunları yok edemezsin değil mi yani? Çünkü Akatlar da o toplumun içinde 600-700 sene yaşadıkları için onlar da biliyor bunları. Yani bırak kendilerini, kendi Akat halkına bile izah edemezsin. Bunlar yoktu, saygı değer değillerdi. Pardon, yoktu diyemezsin bunlara. Ne yapacaksın? Bunları yavaş yavaş kötü göstereceksin. Değil mi? Aynı şeyi söyledik şimdi. Kötü göstereceksin ki onları gözden düşüreceksin. Burada isimle yavaş yavaş isimlerini değiştireceksin. Yani Nanlı'ya Sin diyerek Nanlı ismini unutturacaksın. İşte Utu'ya Şamaş diyerek Utu ismini unutturacaksın. Bu bir süreç tabii. 10 yılda 5 yılda olan bir şey yok. Tabii orada zamanlar kamera yok, hikaye yok, şey yok. Televizyon yok. Yavaş yavaş toplumdan isimlerini silmek bir. İsimlerini değiştirmek iki. Ve üçüncü de özellikle İnanlı'ya çok büyük şey var. Bunun sebebini de ben şöyle düşünüyorum ekstra. Sümer toplumunda kadın erkek eşitliği var. Şimdi söyleyeyim o söyleyeceğim madem. Siz çünkü güzel bir yerden açtınız. Evet, bir kötüleme, unutturma. Yani o toplumdan Sümerleri sindirme ve Sümerleri, Akatları daha şey görme. Hani başlarını kaldıramasınlar, değerlerini kaybetsinler gibi bir şey var. Hani emperyal bir şey durum var yani. Sadece savaş anlamında söylemiyorum bunu. İkincisi de Sümerler kadın erkek toplumu, ya kadın erkek eşitliği olan bir toplum. Ve inanılabiliyorsun yetkileri olan. Hem aşkla ilgili çok büyük bir aşık, Temmuz aşkı belli. Hem de savaşçı bir kadın yani. Şimdi ama Akatlar'da öyle kadın erkek eşitliği pek yok. Yani Akatlar'da çok kadın figürüne, yani Asurlar'da erkekler daha ön planda genelde. Hiç çok demiyorum da erkekler daha ön planda. Belki onların toplum yapısı bir kadını bu kadar yüceltmeyi doğru bulmuyor olabilir. Bizim kadınlarımız da böyle öne çıkmaya çalışmasın. Onlar hadlerini bilsin, yerlerini bilsin. Hani eski bazı toplumlarda da kadınların ne kadar değersiz olduğunu biliyoruz hepimiz. Yani diğer toplumlara göre. Ama Türklerde de mesela, Türklerde de hep kadın kağanlar olmuştur. Yani kadın hükümdarlar olmuştur Türklerde de. Birçok örneğini göreceğiz. Dolayısıyla Sümerlerin o kadınları öne çıkaran, kadın erkek işte Nanşe var mesela, denizleri yöneten, Karakafalıların. Aşnan var tahıldan sorumlu. Sirara'nın hanımından şey söyledik pardon. İşte Ninni'nin ne kadar yetkili olduğu belli. İşte Ninskila'ya bir görev veriliyor. Yani kadınlar önde. Yani ön planda. Yani erkekler gibi hatta Kübra Hanım söylemişti ya, kadınlar da güçlü figür. Evet, Sümer'de kadınlar da güçlü figür. Ama en önemli kadın figürleri olan İnanlı'yı bu kadar aşağılamak, yani biraz önce işte kendisini taciz eden insana bile tablet varken ortada, o sanki çok istemiş de o da bahçıvan da olmaz ben evime gidiyorum falan demiş yani. Tarihle uyuşmayan. Ya da İnanlı'nın eşini ne kadar sevdiği, onun arkasından ne kadar ağıtlar yaktı, onun intikamını almaya çalıştığı, hatta işin hikayesel boyutunda yer altına inip onun canını kurtarmak için fedakarlıklar yaptığı belliyken olayı tam tersine çevirmenin sebebini ben bu kadın, en önemli kadın figürünü kötüleyerek biz kendi toplumlarındaki kadınları bastırma, yani kendi alışkan oldukları ataerkil, yani erkeklerin önde olduğu toplum yapılarını bozmasın diye İnanlı'yı bu kadar aşağıladıklarını düşünüyorum. Bu benim fikrim. Evet hocam. Yani şimdi hocam Dumuzi Yunan mitolojisinde Adonis olarak geçiyor değil mi? Yani ya da onunla bağdaştırılıyor. Evet. Başka mitolojilerde de bir şey var mı? Karşılığı var mı Dumuzi'nin hocam? Var. Her bir figürün karşılığı var. Biz şimdi ne yapacağız? Sümer mitolojisini bence gayet güzel toparlayacağız. Ne kaldı biz şimdi? Genel bir özet programımız kaldı. Burada tabloda yazacağız mesela Enlil kimdir, Enki kimdir. Önce bir gerçek insani boyutlarını yazacağız. Kim kimdir, kim kimdir, işte akrabalık ilişkilerini insanların anlayacağı şekilde. Çünkü ben dışarıda da bizi izleyen arkadaşlarım da var. Onlarla konuşurken şey diyorlar ya, sen anlatıyorsun da biz kafamız çok karıştı. Biz bunları güzelce tabloda tek tek şimdi bir özet programı yapacağız. Sümer toplumunu, insanlarını, figürlerini, neden tek tanrılı olduklarını, şimdi sıra ona geldi. Cinayeti çözdük. Neden tek tanrılı olduklarını düşündüğümüzü şimdi onun altını dolduracağız. Sonra o isimleri hiç unutmayacağız. Mısır mitolojisine geçtiğimizde diyeceğiz ki bunun karşılığı bu.
Türk mitolojisine geçtiğimizde diyeceğiz ki bak burada gök tanrı bu, işte buradaki gök efendi bu, bilmem ne. Hepsini tek tek kıyaslayacağız. Aynı şey Yunan mitolojisi, Roma mitolojisi. Neden Sümerlerden başladığımızın da bir sebebi bu oldu. Onları bir şey aldık. Tabletleri o yazılı tarihi olduğu için. Onları bir referans noktası alacağız. Diğer mitolojilerle Sümer'i ve Sümer figürlerini tek tek kıyaslayacağız hocam. Evet hocam, açıkçası ben... Yani İnan'la da birçok figürün arkaik şeyidir. Yani onun hepsini anlatacağız. Evet hocam. Şimdi açıkçası ben bu konuyla ilgili seyircilerimizin yorumunu da çok merak ediyorum. Şimdi biz anlattık. Bizim bir kaynağımız var. Yani bunları boş boşuna kafamızdan uydurmuyoruz. Öyle değil mi hocam? Yani bir kaynaktan, her zaman olduğu gibi bir kaynaktan faydalandık. Yani şey değil, bizim anlattıklarımız tabletlerde de yok, belgelerde de yok diyen bir arkadaş vardı. Hiçbir yerde yok. Hiçbir yerde yok diyor. Yani bizim anlattıklarımız tabii ki de orijinal tabletlerden. Zaten geçen bölüm Kübra Hanım teşekkür etti İş Bankası yayınlarına özellikle. Evet. Biz telif haklarını yani biz anlatacağız diyerek hepsinden de izin alarak. Şimdi Hermes yayınlarından da izin alındı galiba. Yayın evlerinden hepsine teşekkür ederek hepsinden izin alarak orijinal tabletler okuyoruz yani. Evet, yani seyircilerimiz o kaynağı da bulup edinip oradan bakabilirler. Ya da internette varsa bilemiyorum. Oradan da Kitap yararlanabilirler. şeylerini veriyoruz hocam biz hep. Kitap tavsiyelerini her zaman veriyoruz. Vermeye de devam ederiz işin sonunda. Aynen. Bizi de dinlediler hocam. Yani zaten tableti buradan okuduk. Evet. Kaynaktaki gibi okuduk. Tabii bazı yerler, yani uzun kalan yerlere dışında birçoğu yeri okuduk. Acaba onlar da onların yorumları ne olacak? Açıkçası çok merak ediyorum. Yani bu bölümün altına mutlaka bu cinayetle ilgili, yani bizim düşündüğümüz, bizim tezimiz bu. Ve aslında yazan da bu hocam. Açık açık yazıyor Evet, yani. yani şeyler var. Bizim acaba olabilir mi falan gibi çok fazla bir şey yok aslında. Biraz açıkça yazıyor yani. Evet evet. Ya şeyler de var internette. İşte Dumuzi'yi yani Temmuz'u domuz öldürdü. Yani bir tablette öyle bir şey yok. Yani galiba isimden benzetiyorlar. O yüzden falan. mi Dumuzi dediler falan. falan. İşte hani yani biz tabletlerden anlatıyoruz. Yani bir şey yok. Hani Dumuzi zebaniler öldürdü deyip işin içinden çıkmıyoruz. Biz ya olaya realist yaklaşıyoruz. Yani umarım dediğiniz gibi izleyenler de aynı Evet, görüşte, yani farklı görüşler bakış olanlar açıları da söylesinler olabilir hocam. tabii ki de. Onları da değerlendirip yine bunu bir programda şey yapabiliriz yani. Tabii ki. Bu yorumlar üzerine konuşabiliriz bu Dumuzi cinayetiyle ilgili yani. Tabii. Yani ben düşünüyorum. İnan'la neden bu kadar haksızlık yapılmış üzerine bir görüşte belirttik. O konuda da fikirlerini sunabilirler. Biz bir görüş belirttik ama doğru olacak diye bir şey yok. Bunun sebebi ne olabilir? Çünkü kaç tablettir İnan'la haksız yere yapılan ne haksızlıkları gördük. Bununla ilgili de fikirlerini merak ediyoruz. Belki de dediğiniz gibi. Biz bir ortaya fikir koyuyoruz hocam. Hep söylüyoruz ya. Ama bu cinayette tespit biraz net gibi bence yani. Evet, kesinlikle yani hocam. delil var tutuklamaya. Yaşasalardı. Yaşasalardı tutuklanabilirlerdi diyorsunuz yani. Yani hocam ilginç. Evet, artık tabletlerimiz devam edecek aslında değil mi hocam yani? Ya şu anda hocam bir tabletlere bir ara vereceğiz. Evet. Sümerleri bir toparlayacağız önce. Hı hı. Sonra yani şimdi şey gibi olmasın ama bilemiyorum. Tek bana kalmış bir şey değil ama benim tahmini öngörüm bir tufan öncesi, tufan sonrası hem Sümerlerin tufan şeyine girip Sümerleri toparladıktan sonra düşmüş melekler konusunu bir irdeleyeceğiz. Tufan öncesi mitolojilere biraz gireceğiz. Ya konumuz çok hocam, konumuz bitmez ama yani, şu anki sıra o olabilir belki, emin değilim ama şimdi öyle söylemiş olmayayım. Tufan konusu da çok ilginç olur. Tufan öncesi mitoloji de ilginç. Yani Tufanla ilgili bizim mesela söyleyeceğimiz gene yepyeni bir şey olacak. Farklı bir şey olacak yani. O konuda da ne düşüneceklerini merak ediyoruz tabii. Evet, yani diğer mitolojilerde de böyle farklı anlatılıyor bu tufan değil mi hocam? Yani çıkma sebebi aslında tufanın sanki. Ondan ziyade biz daha farklı bir şey, yani bu dil ailelerinin kökeniyle ilgili çok farklı bir bakış açısı getireceğiz. Hem de tufan öncesiyle ilgili farklı bir bakış açısı getireceğiz. Umarım insanların da şeyleriyle, katkılarıyla biz yeni şeyler ortaya koymaya çalışıyoruz ya her zaman. Evet. İşte Sargon'a herkes Fatih derken biz acaba hain miydi diyoruz. İşte zaten Sümerler herkes çok tanrılı derken biz tek tanrılı mı diyoruz? İşte cinayettir. Mesela biz yeni şeyler ortaya koymaya çalışıyoruz. Bundan sonra da öyle olacak biraz. Evet. Umarım söylediğimiz şeylere insanlar da katkı verir. En doğru yola ulaşmaya çalışırız. Evet, zaten hocam yani içerikler bitmiyor. Yani bitmez. Evet. Biz o yüzden diğer geçtiğimiz programlarda da izleyicilerimize çağrı yapmıştık. Yani farklı içerikler üretmek isteyen arkadaşlarımız olursa bizimle lütfen iletişime geçsin demiştik hocam. Öyle değil mi yani? Farklı içerikler de bizim için her zaman çok önemli. Tabii ki de. Ama yani ben sadece nacizane şunu söylemek istiyorum. Birçok tabii ki de kanal var. İşte çok faydalı işler yapan birçok kanal var. Bizim
şeyimiz biraz yeni şeyler. Yani söylenmemiş şeyler. Söylemeye çalışacağız. Yani antitezler ortaya koymaya çalışacağız veya hiç var olmayan tezler ortaya koymaya çalışacağız. Buradan yeni şeyler söylemek. Yoksa tabii ki de bir sürü işte Dumuzi ile ilgili de bir sürü şey var. İşte Sümerlerle ilgili de bir sürü şey var ama bizim söylediklerimiz yeni olsun istiyoruz. Yeni şeyler ortaya atalım istiyoruz ve bunlar tartışılsın. Beraber en doğruyu bulmaya çalışalım istiyoruz. Evet hocam. Teşekkür ediyorum hocam. Rica ederim. Bu güzel programı burada bitiriyoruz. Bir cinayeti çözdük. 6500 mu hocam? Ya 6000-6500 çünkü bazen 6000 dedik bazen 6500 dedik gibi oldu galiba izlerken. Ya milattan önce 4000-4500'lerde yaşadığını düşünüyoruz biz. Yani böyle lang diye doğum tarihini bilmiyoruz yani. Tahmini üzerine 6000-6500 yıl önce yaşadıklarını düşünüyoruz. Yani 3500'den önce olmadıklarını yani daha erken olmadıklarını düşünüyoruz. Yani 4000-4500'e kadar götürenler var tarihsel olarak. Yani bu ilk Sümerlerin yerleşim şeyini, tarihi. Bu cinayeti çözdüğümüzü düşünüyoruz. Sevgili izleyicilerimiz de bizimle aynı şekilde düşünüyorsa ya da farklı düşünüyorsa lütfen bu videonun altına yorum yapmayı unutmasın. Bu konuyu yorumlarınızla beraber tartışabiliriz. Hepinize çok teşekkür ediyoruz. İyi günler. Biz Sümerlerin tek tanrılı olduğunu iddia ediyoruz ve 5-10 bölüm sonunda bu iddiamızın altını dolduracağımıza inanıyoruz. 6500 yıllık bir cinayete ışık tutuyoruz. Farkındasınız değil mi? Şimdi yavaş yavaş artık Adem ile Nuh arasındaki o mitolojik kısmı incelemeye başlayabiliriz.